Yeni bir otomobili isimlendirmek tahmin ettiğinizden birazcık daha zordur. Üreticiler bu iş için özel uzmanlar tutuyor ve aracın yelpazeye uygun adlandırıldığından emin olmaya çalışıyor. Burada en önemli nokta ismin dünyanın her yerinde kolayca okunması ve fonetik açıdan başarılı olmasıdır. Ancak bazen yapılan çalışmalar doğru sonucu vermeyebiliyor. Mesela şu anda koronavirüs salgını dolayısıyla Toyota Corona bunun en iyi örneği. Ancak bahsettiğimiz model eskiydi ve Japon üreticinin bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Öte yandan bazı isimler farklı dillerde kötü anlamlara gelebiliyor. Biz de Petronas'la Bilgin Olsun'un bu bölümünde talihsiz araçlardan birkaçını sizler için derledik. Audi elektrikli otomobilleri için ortak kullanılmak üzere e-tron'u seçmişti. Şimdilik bir terslik yok değil mi? Ancak Fransızca'da e-tron nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu kelimenin en naif şekilde tezek olarak çevrilebildiğini söyleyelim. Chevrolet gibi Latin kökenli milletlere de bolca satış yapan bir marka için Nova ismi birazcık talihsiz. Aslında ilk bakıldığında yıldızlardan ilham alınarak verilen bu isim İspanyolcadaki nova yani çalışmıyor tabirini akıllara getiriyor. Arkadan çarpmalarda havaya uçan yakıt tankı ile ünlü Ford Pinto ile ilgili tek sıkıntı bu değildi. Zira İspanyolca'da Pinto kelimesi penis anlamı taşıyor. Hyundai'nin kompakt crossover modeli adını Hawaii'deki bir bölgeden alıyor. Ancak Portekiz'de aracın adı Kauai. Çünkü isim fonetik olarak vajina anlamına gelen argo tabir Jona'ya çok benziyor. 2007 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Lamborghini Reventon sadece 22 adetle sınırlı özel bir Murcielago versiyonuydu. Tahmin edeceğiniz üzere bu isim de özel bir güreş boğasından seçilmişti. Fakat bir kez daha İspanyolca sorun çıkarıyordu. Lastik patlağı anlamına gelen bu isim böyle bir makine için pek de istenen bir durumu çağrıştırmıyor. İsimlendirme yaparken İspanyollara dikkat etmek lazım çünkü Mazda'nın La Puta'sı da aynı dilin kurbanı. Kulağa şirin gelen bu kelime İspanyolcadaki La Puta tabirini akıllara getiriyor. Anlamı ise fahişe. Mitsubishi Pajero otomobil isimlendirmede yapılan hatalar arasında bir klasikmiş. Ben de bu içeriği hazırlarken öğrendim. Yine yeniden İspanyolca Pajero ya da o dilde okunduğu şekilde Pajero, hırbo ya da dallama anlamına geliyor. Bu araca binip İspanyolca konuşulan bir ülkede gezdiğinizi düşünsenize. Ortadan motorlu yapısıyla kült bir spor otomobili olan Toyota MR2'nin çıkış noktası Midship Runabout Two-Seater veya Mid-Engined Rear Wheel Drive Two-Seater idi. Ki bu da ortadan motor, arkadan itiş ya da çekiş ve iki koltuklu yapıyı tanımlıyordu. Ancak Fransızca'da merde, affedersiniz bok ya da merde, sperm olarak okunabilen MR2 bu yüzden Fransa pazarında yalnızca MR olarak satılmıştı. 2018'de tanıtılıp 2019'da satışa sunulan ve adını İspanya'daki Tarragona bölgesinden alan Seat Tarraco'ya dair yorum yapmıyoruz. Burada hayal gücünüzü kullanın. Bu araçla ilgili anım var da ismiyle ilgili anlatmayacağım, o bende kalsın. Volkswagen Vento ile listeyi tamamlıyoruz. 90'ların notchback golfü olarak bilinen Vento ismi olmasa pek de hatırlanacak bir araç sayılmazdı. İtalyanca'da rüzgar anlamına gelen bu kelime günlük konuşma dilinde yellenmek olarak da kullanılıyormuş. Eminiz ki Volkswagen adlandırmayı yaparken bunu hiç hesaba katmamıştır. Kattılarsa kötü bir Alman mizahı olur bence. Geldik mi Petronas'la Bilgin Olsun'un daha sonuna. Otomotiv tarihi derya deniz. Eminim ki sizlerin de aklına ismi şanssız olan onlarca belki yüzlerce model geliyordur. Öyleyse yorumlara yazarsınız. Bizi takip edip kanalımıza abone olmanızı, videoyu beğendiyseniz like, yok bu ne biçim video be dediyseniz de dislike tuşuna basmanızı rica ediyoruz. Değerli yorumlarınızı da önemsiyoruz. O yüzden aşağıya yazmaktan çekinmeyin.
Sosyal medyadan da bizi takip ederseniz vallahi mutlu oluruz. Yalan yok. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve iyi sürüşler.